Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Her gün geçmiyor ki yeni bir kutu açılışıyla karşınıza çıkmayalım. Niye? Çünkü ofisimizi, stüdyomuzu dizmeye çalışıyoruz ve eksik parçaları tamamlıyoruz. Bugünkü eksiğimizde bilgisayarımızda güçlü bir bilgisayar ihtiyacımız vardı. Var olan bilgisayarlar işimizi görüyordu belki ama daha hızlı ve daha efektif çalışabilmek için yeni bilgisayar sipariş vermiştik ama umudumuz 3-4 ayda gelmesiydi. Çünkü bir önceki bilgisayarımız 4 ayı geçkin sürede geldi. Bunda da unuttuk açık söyleyeyim. Hani aldık nasıl olsa gelmez diye. Bu sefer çok hızlı geldi. Çok hızlıdan kastım 3 hafta falan sürdü. Belki bir ay sürmüştür. Tam emin değilim. Görüyorsunuz burada Mac Studio arkadaşlar. Aldığımız cihazımız Mac Studio. Şimdi bunu açacağız ve artık bundan sonra montaj ve kurgu işlemlerimizi daha hızlı bir şekilde ana bilgisayar olarak bunu kullanarak yapacağız. Hemen kutusuna bakıyorum. Oturduğum yerden bilmiyorum görselim nasıl diye. Apple'ın sistemlerinde kutu tasarımları çok iyi ve güzel oluyor. Hani bağladığınız yerde bazen açılmayabiliyor, bazen nasıl açılacağını biliyorsunuz. Kolaylığı var. Burada yer yapmışlar. Bunu yırtacaksınız arkadaşlar. Kutu sevenler için üzücü bir haber. Hemen açıyorum. Bunu açtık. Muhtemelen bu sizin kilidinizi açtı. Bak görüyor musunuz? Hop. Demek ki bu buradan açılıyormuş. Zaten bakınca çok da bunu bulmak zor değilmiş. Hemen buradan açtım. Bu dış kutusu arkadaşlar. Yani kargo kutusu diyeceğimiz kutusu bu. Bunun içinden cihazın kendi orijinal kutusu çıkıyor. Bakın zaten bu kutu da onu alacak şekilde açılıyor. Açtık. Görüyor musunuz? Puzzle gibi hepsi birbirini tamamlıyor. Burasını açtık. Yana doğru. Hop. İçinden çıktı. Mal burada. Hemen şu tutacağından alıyorum. Şöyle. Hop. Mac Studio. Bu kutuyu bir kenara alıyorum. Işığı da bozmadan. Arkadaşlar ürünümüz burada. Hemen şuradan başlayayım. Şöyle göstereyim. Mac Studio. Cihazın kutusunu sanki cihazın içinde kendisi varmış gibi tasarlamışlar. Üst tarafta Mac Studio yazısı yazıyor. Cihazın ön yüzü burada. Yani ön yüzünü gördüğünüz zaman karşınıza çıkacak görsel bu. Arkasını çevirdiğiniz zaman cihazın göreceğiniz görseli de bu. Cihazı açtığınız zaman da karşınıza bu çıkacak. Kutu açma şeridi var. Bu tabii olur. iPhone kutularında görmeye alışık olduğunuz bir açma sistemi var. Hani kablolarında dahil bunlar var. Bu kutuyu açmayı Ramazan kullanacağı için Ramazan'a adıyorum ve Ramazan gel şunu açar mısın lütfen? Bunu senin açmanı istiyorum lütfen. Evet. Hayırlı uğurlu olsun Ramazan. Güle güle kullan. İyi günlerde kullanman diliyorum. Hemen nasıl açıldığına bakıyorum. Bunu izlemiştim. Shift Delete Net'te Hakkı Alkan açıyordu. Yani ne var içinde, nasıl açılıyor falan diye bulana kadar kutuyu paramparça ediyordular. Biz öyle yapmayacağız. Çünkü biz onlardan ders aldık, öğrendik. Bakıyoruz hop. Açtık. Bakın bir de bunu açtıktan sonra onlar şurayı açıyordu. Bunun içinde bir şey var mı diye yırtmıştılar bunu. Bir şey olmadığını öğrendik. Onun için biz yırtmayacağız. Burada klasik her zaman sticker'ımız ve kullanım kılavuzu. Kısa kullanım kılavuzunu içeren ufak bir yer var. İçinde bir de ben ister istemez bakmak istiyor insanım. Öyle bir kalınlık yapmışlar ki sanki içinde bir şey varmış gibi. Asıl olayı size göstereyim. Şöyle. Hatta şuradan size bir destek atıyorum. Hop. Bu çok pahalı arabaların kutularının anahtarlarını açarken böyle olur. Ferrari falan filan aldığımızdan değil tabii biz de videolarda izliyoruz. Onların kutularını açarken böyle oluyor. Büyük kutular içinden ufak şeyler çıkıyor. Biz de ona benzer bir şey bekliyoruz ama yani gül gibi bu kadar açılıyor diye düşünüyorum. Hemen içinden alıyorum. Evet, ürünümüz burada. Kutudan başka ne çıkıyor derseniz kutudan bir tane çok iyi dış sarımı böyle nasıl diyeyim size naylon sarım ama böyle çok ince sarım. Sıkı kip duran. Başka da içinde bir şey yok arkadaşlar. Şöyle çeyizliğimiz burada. Bakın içinde herhangi bir şey yok. Bir kablo bir cihaz. Bunu koyuyorum. Evet bu kablonun bir özelliği var. Özelliği de şu. Özelliği dediğim de çok uçup kaçmıyor tabii. Kendiliğinden yapabildiği bir kablonun yapabileceği şey neyse öyle bir özellik bu anlattığımız. Kablonun kendisi böyle çok elastiki. Yani normalde bir kablo aldığınız zaman böyle hani bükersiniz büktürdüğü yerde kalır falan ya. Bu kablo bükülmüyor bakın. Böyle bıraktığınız zaman dümdüz açılıyor ve içinde böyle silikon benzeri bir malzeme var. Bu malzemenin üzerinde yani içi silikon benzeri, üzeri çok ince sarımlı bir dokusu var. Bir örgüyle kaplı durumda. Bu da ne sağlıyor? Herhangi bir şey yaptınız, şöyle yaptınız mesela kırılmıyor. Bıraktınız açılıyor bakın. Dolanmıyormuş bu kablo. Bu güç kaynağı kablomuz ve Apple'ın anlattığına göre içindeki kablo geri dönüşümlü değil, çevreye duyarlı vesaire. Plastiği geri dönüşümden yapılmış gibi birçok ek özellik. Bu pırlanta kutumuzu tekrar da şöyle bir aç kapa yapayım. Çok hoştu çünkü. Şöyle açıyoruz. Cihazı koyuyoruz. Tak. Hop. Tak.
İşimiz bitti. Bunu bir kenara koyalım. Yer kaplamasın. Kablomuz burada. Kırılmayan, bükülmeyen, her türlü kolaylığı sağlayan dünya harikası kablomuz burada. Ve Mac Stüdyomuzun açılış yeri neresi bakalım. İşte geri dönüşümlü kağıttan bir ambalaj yapmışlar. Hemen Ramazan, bunu sen açmak ister misin gene? Çek. Çek. İçinde kalmasın. Bu seferki yukarıda. Oo, çok iyi bir ses. Harika. Bilgisayar uçmuyor ama sesi harika. Kutu açılıştan en önemlisi. Bizim gibi bazı kanallarda hani inceleme yapıyorlar. Ses şöyle iyi, ses böyle iyi. Cihazdan bilgi yok yani. Cihaz ne yapıyor? Bir şey yok. Sadece kutu açılış sesi güzel. Evet arkadaşlar, bunu da kendi içine koyarız. Alıyorum kenara. Cihazımız burada. Şimdi teknik özelliklere gelelim mi? Yani bu normalde bir stüdyo, isminden de belli. Kurgu, montaj ve stüdyolarda kullanılması için tasarlanmış bir cihaz. Bunu nereden anlıyorsunuz? Size bakan yüzünde video kamera, fotoğraf makinesi kullanan insanların en elzem kullandığı, işte bir ara kaldırmayı denedikleri ama kaldıramadığı SD kart girişi var. Bakın ön tarafta Type-C girişleri var 2 tane. İşte buradan hızlı transferler yapabilirsiniz. İşte ne bileyim Thunderbolt tabii bunlar. Telefonunuzu şarj edebilirsiniz ve bu ekosistemi sağlayabilirsiniz. Stüdyo dediğiniz zaman sonuçta bir stüdyoda kullanıcısı bu bilgisayarın profesyonel bir kişi olduğu için profesyonellerin çok fazla giriş noktasına ihtiyaç duyuyorlar. Bu girişlerden bazıları nedir? Kurgu montaj yaptıklarını düşünürsek bakın şöyle bir tane kulaklık girişi ihtiyacı var. Bu kulaklık girişi olmalı ki kablosuz kulaklıktan daha iyi performans almak istediği bir kulaklık varsa bunu takaraktan kulaklıktan montajı, kurgusunu ve yaptığı işin sesini dışarıdan izole bir şekilde dinleyebilsin. HDMI girişine ihtiyacı var çünkü yani şöyle örnek vereyim. Şu anda çekim yaptığımız kamera HDMI girişiyle canlı yayın yapabiliyor. Yani bunu sadece buradan televizyona görüntü aktarmak olarak düşünmemek lazım. Bu aynı zamanda giriş işlemi içinde kullanılıyor çok fazla. Yanında 2 tane Type-A, yani Type-A dediğimiz eski sistem USB girişimiz var. 2 tane. Bunların yanında bir de şöyle bir güzellikleri var. Yani Apple bazı şeyleri çok hoş düşünüyor ve tasarlıyor. Mesela burada siz belki göremiyorsunuz ama USB girişlerin içinde çok ince sıkıştırıcı mekanizmalar var. Hani bu USB'yi takarsanız böyle oyunlar sağa sola gider şu bu. Onların hiçbirinin olmaması için öyle güzel mekanizma koymuşlar ki orada oynamaması için yani USB'nin içine bile ekstra özellikler koymuşlar. Sıkıştırıcı. Burası zaten güç kaynağının giriş portu. Burası Ethernet portumuz var ve yanında 4 tane Thunderbolt. Yani Thunderbolt ne? Görüntü olarak Type-C görüntüsü ama işleyiş ve kullanım olarak kendi yazılımı ve transfer mekanizmasını kullanan diyebileceğimiz, yani kendi altyapısını kullandığı portlar. Buraya siz Type-C kablosunu taktığınız zaman aynı işi görüyor ama Thunderbolt denilen kabloyu taktığınız zaman görsel olarak Type-C gibi görünse de bu kablolar çok daha hızlı data transferi yapabiliyor. Yani Apple Type-C var, evet dedi, yani bu ekosistemden dışarı çıkmamalıyız ama biz bunun daha iyisini yapmalıyız diyerek aynı görüntüyü kendi yeniden tasarlayıp çok daha yeni özellikler kattı. İşte hızlı transfer vesaire gibi. Sonuçta siz bir profesyonelseniz, kurgu montaj yapacaksanız haliyle bunlara çok fazla ihtiyacınız var. Hızlı transfere daha çok ihtiyacınız var. En büyük artılardan biri şimdi şu var. Konfigürasyona baktığınız zaman bu cihazın benzeri MacBook Pro'lar var. Mesela bizim aldığımız diğer cihaz hafızası dışında hemen hemen aynı. Ama bu ondan daha performanslı çalıştığı testlerde ortaya çıkmış durumda. Neden? Çünkü kasa yapısı çok daha büyük, soğutma imkanı çok daha iyi ve ekstra soğutma gözleri var. Bakın görüyorsunuz. Bu cihazlardaki en büyük, yani işlemci olan bütün cihazlardaki en büyük sıkıntı ısınmadır ve ısınmadan kaynaklı yavaşlamadır. Yavaşlamayı ne kadar az olsun istiyorsanız soğutmayı o kadar iyi yapmalısınız. Apple'da Mac Studio'da soğutma üzerine ekstra önlemler almış. İçeride işte fanı var vesaire. Yani çoğu işlemde fan açmadığı söyleniyor tabii ama gerek duyduğu zaman fazla ısınmayı önleyip performanslı ve hızlı çalışmasını sağlıyor. Cihazımız böyle. Burada bir cihazın açılıp kapandığını gösteren indicator ışığımız var. Yeşil yanıyor, turuncu yanıyor. Cihazın durumunu görüyorsunuz. Cihazımız böyle. Yanında ne klavyesi var ne bir şeysi var. Onları ayrıca satın aldık. Biz bu cihazı 20 Ağustos'ta sipariş vermişiz. Bugün 16 Eylül olduğunu düşünürseniz 17 Eylül pardon. Bir 2-3 gündür de geldi, ben burada yoktum. Bir ay sürmemiş. Tam 4 haftada gelmiş. Çok iyi bizim için. Fiyatlarına bakıyorum. Biz bu cihazı toplam 67.646 lira vermişiz. Biraz da biz bu cihazı zam gelecek korkusuyla aldık. iPhone videolarımda da belki izleyeniniz vardır. Apple ürünlerine zam geleceğini tahmin ediyorduk ve erken sipariş verelim ki en azından son gelecek zamdan etkilenmeyelim istedik. 67.646 liraya aldık. Yalnız bu fiyatın içine yeni işte kendi Touch ID özellikli sayısal tuş takımlı klavye, Magic Mouse yeni olan multi touch destekli, trackpad'imiz siyah. Hepsinin siyah olanlarını, klavyesi 3800 lira,
Magic Mouse 1989 lira. Trackpad'imiz ise 2879 liraymış. Bizim verdiğimiz siparişteki ürünlerin toplamı. 67 bin lira da cihazın kendisiyle birlikteki toplam ödenen fiyat. Hemen şuraya bakıyorum. Cihazın teknik özellikleri ise şöyle. Cihazımızda 10 çekirdekli CPU'muz var. 32 çekirdekli GPU'muz var. Grafik işlemcinin daha yüksek olmasını bilerek seçtik. Çünkü biz kurgu montaj işi yapacağız ya. Grafik işlemcimiz önemli. Bu yüzden 32 çekirdekli GPU olan modelini seçtik. 16 çekirdekli Neural Engine var. İşte 64 GB'lık RAM'ini demiştim. Upgrade ettik onu. 64 yaptık. Hafızamız 1 TB, 10 çekirdekli. Zaten CPU var demiştik. İşte yanında kablosu, klavyesi, mouse'u hepsiyle birlikte aldık. Şimdi bunun kurulumunu arkadaşlar yapacak. Artık yeni makinemiz bu. Bununla alakalı sormak istediğiniz, aklınıza takılan fiyat olur, kullanımıyla alakalı olur. Yorumlara yazabilirsiniz. Çünkü biz bunu aktif olarak kullanacağız ve emin olun hani aklınıza gelebilecek sorunları veya atıyorum deneyimleri yaşamış olabiliriz. Bunun için sorarsanız cevaplandırabiliriz. Sizin de işlerinizi daha kolaylaştırmak adına bir faydamız olmuş olur diye düşünüyorum. Kanalımıza abone olmayı eminim ki unutmazsınız ve bize destek olmayı unutmazsınız. Bu bizi sevindirir. Kanalımızın büyümesi için bu gerekli çünkü. Aklınıza takılan video konusu da olursa bize yorumlarda söylemeyi unutmayın. Emin olun onları da okuyoruz. Bir gün sizin tavsiye ettiğiniz veya söylediğiniz, sorduğunuz soru üzerine de bir video çekebiliriz. Neden olmasın? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.